Herkese merhaba, ben Fatoş öğretmen. Bugün sizlerle birçoğunuzun müzdarip olduğu bir konudan bahsetmek istiyorum. Konumuz, engelli çocuklarımızın toplum tarafından dışlanması ve ötekileştirilmesi sorunu. Engelli çocuğa sahip ailemizin yaşadığı stres maksimum düzeydedir. İlk olarak mükemmel çocuk hayalinin yıkılması, çocuğun engellilik durumunu kabul sürecinde yaşanılan bunalımlar, çocuğun durumunu çevredeki eş dosta anlatmada yaşanılan zorluk, çocuğun durumu ile ilgili yeterli ve doğru bilgiye ulaşmada çekilen sıkıntılar, engelin yol açtığı sağlık sorunları veya davranış sorunlarıyla başa çıkma çabası, engelli çocuğun sağlık ve eğitim masraflarının ailenin maddi durumunu zorlaması, çocuğun geleceğine ilişkin duyulan kaygı gibi durumlar ailemizin hayatını maksimum düzeyde zorlarken, bir de üzerine çevredekilerin engelli çocuğa karşı geliştirdikleri olumsuz tutum ve davranışlar ailemizin hayatını daha da zorlaştırır. Toplum içinde benim de şahit olduğum pek çok olumsuz tutum ve davranışlar oldu. Otobüse engelli çocuğuyla binen annemizi soru yağmuru tutan teyzeler ya da dış görünüşünden engelli olduğu belli olan bireyi parmakla gösterip fısıldaşan abiler, ablalar ya da tekerlekli sandalyesi olduğu için otobüse alınmayanlar ki otobüs engelsiz otobüs denilen rampalı ve özellikle tekerlekli sandalyeli bireyler için tasarlanmış olmasına rağmen çocuğuna hastalığı yani engeli bulaşır korkusuyla kendi çocuğunu uzak tutanlar ki bana göre tam bir cehalet, engeli nedeniyle ekstremite yani kolları ya da bacakları şekil itibariyle farklı görünen bireylerimizin karşısına geçip çirkince onu taklit edip bir de bunu eğlence malzemesi yapanlar bile var. Güney Carolina'daki seçim konuşmasında konjenital eklem sendromu bulunan New York Times muhabiri Serge Kowalski'den önce iyi bir muhabir diye bahseden Trump, daha sonra "Şimdi bu zavallı adamı görmelisiniz" diyerek muhabirin hareketlerini ve konuşmasını taklit etti. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Maybe that's what I said. This is 14 years ago. They didn't do a retraction. Biz özel eğitim öğretmenleri farkındayız ve farkındalık yaratmak için her yıl birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerimizi Engelliler Haftası'nda, Otizm Günlerindeki gibi önemli günlerde yoğunluk veriyoruz. İnanıyorum beraber başaracağız ve bu olumsuz algıyı beraber yıkacağız. Neden mi bu kadar emin konuşuyorum? Geçmişe baktığımızda engelli bireylerimizin yaşadığı sıkıntılar günümüzde azaldı. Hem bilinçli bireyler tutumlarını olumlu yönde değiştirdi, hem de doğru eğitim ve sağlık hizmetleriyle özel çocuklarımız topluma çok daha güzel uyum sağladı. Peki siz aileler, çocuklarınızın toplum tarafından kabulünü kolaylaştırmak için neler yapmalısınız? Hadi hep beraber bunu konuşalım. Mutlaka temiz kıyafet giydirin. Üstü başı pislik içinde görünen kim olsa insanlar ondan uzaklaşırlar. Yani kıyafetlerinin temiz olmaması çocuğunuzun insanlar üzerindeki ilk izleniminin kötü olmasına yol açar. Bakın ben pahalı ya da marka kıyafetten bahsetmiyorum. Benim üzerine basa basa söylediğim şey temiz kıyafet meselesi. Maddi durumunuz kötü olabilir ve çocuğunuzun sadece 2 kat kıyafeti bile olabilir. Ben birini yıkayıp kuruturken diğerini temiz bir şekilde giydirmekten bahsediyorum. Çocuğunuz konuşmayı biliyorsa asla küfür, kötü söz öğretmeyin. Nazik ve kibar cümleler kullanarak ona olumlu örnek olursanız
Çocuğunuz da güzel cümleler kuracaktır. Tırnaklar temiz ve bakımlı olsun. Tırnakları uzamış ve içleri pislikle dolmuş bir el size ne uzatsa yemek istemezsiniz. Size dokunması bile midenizi bulandırabilir. Yani burada engelli olmakla alakalı olumsuz bir tutum söz konusu değil. Burada temiz olmayan tırnakla alakalı olumsuz bir tutum söz konusu. Saçlar taranmış ve düzgün kesilmiş olmalı. Çocuğunuzun saçını evde kendiniz eğri büğrü kesmeyin. Kız çocuklarınızın saçlarına tokalar takın, düzenli toplayın. Erkek çocuklarınızın saç kesimlerine özen gösterin ve onların da saçlarını tarayın. Sık duş aldırın, yağlı saç görünümüne izin vermeyin. Çocuğunuzun güzel kokmasını sağlayın. Ter kokan birinin yanına yaklaşmayı kimse istemez ya da başka türlü kötü kokular. O yüzden vücut temizliğine özellikle dikkat edin. Hasta olur diye banyolarını seyretmeyin. Temizlik hijyen getirir. Hijyense sağlık getirir. Ve varsa mutlaka salya kontrolüne özen gösterin. Yakası salya içinde, ağzından her daim sıvı akan, ses çıkardıkça etrafa saçılan sıvının herkesi rahatsız edeceği gerçeğini görmezden gelemeyiz. Ama bu çocuğumun elinde değil dediğinizi duyar gibiyim. Çözümleri var ve bu çözümlere beraber ulaşacağız. Bizler özel eğitim çalışanları ve özel eğitime gönül vermiş olanlar, engelli bireyleri topluma kabullendirip farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Ve bu çabalarımız her geçen gün artarak devam edecek. Ama sizlerden de ricamız bu toplumun farkındalığını kazandırmak ve bireylerimizi topluma kabullendirmek için yapmanız gereken saydığım kurallara mutlaka uyun. Beraber dünyayı engelli bireylerimiz için daha yaşanılır kılacağız. Ama bunun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bugünkü konumuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda salya kontrolünü sağlamak için neler yapacağımızı konuşalım ister misiniz? O zaman bize yazın ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.